Bugünkü konumuz arkadaşlar, erkeklerin yaptığı bazı yanlışlar. Kadınlar ne yapıyor da bu erkekler soğuyor? Çoluğumuzun çocuğumuzun babası olacak. Biz her açıdan değerlendiririz. Bir cümlesiyle dünyaları anlatan erkekleri severiz. Bizim evinde yiyin anasını satayım ya. Yani sen eğer beni seviyorsan, ben taksi sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni soracak olursanız her zaman söylediğim gibi ve hemen konuya girmek istiyorum. Birkaç tane seri yapmıştım geçen sezon. Erkeklerin kadınlardan hoşlandığını belli eden davranışlar, kadınların erkeklerden eğer hoşlanıyorsa yaptığı şeyler diye bir baktım tıklanıp duruyor. Eylül ayı, böyle bir sonbaharın yaklaşması, insanları gerçek aşka iten bir mevsim değil mi? Yaz aşklarından kurtulduğumuz, gerçek aşkımızı aradığımız. Bundan dolayı da sanırım bu videolar tıklanıyor. Şimdi bunun serisine devam etme kararı aldım. Benim için de çok kolay. Niye? Çünkü oturuyorsun böyle masada anlatıyorsun. Nacizane fikirlerimden siz de yararlanın isterim ki ben bu konularda çok profumdur. Çok mu ilişki yaşadım? Hayır. Ama çok iyi bir gözlemciyimdir. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar, erkeklerin yaptığı bazı yanlışlar. Kadınlar ne yapıyor da bu erkekler soğuyor? Sizce ne yapıyor olabilir bu erkeklerde? Kadın milleti hemen onlardan soğuyor. Bir hafta, 2 hafta çıktıktan sonra. Hemen sayayım mı size madde madde? Siz erkekler belki bu videoyu çok fazla sevmeyeceksiniz ama eğer gerçekten aşkınızı yakaladığınıza inanıyorsanız ve kaybetmek istemiyorsanız yapmanız gerekenleri de öğrenmek adına bence videonun başına. Bayan arkadaşlar, eğer bu videonun konusunu beğendiyseniz ve biraz sonra sayacağım şeyler de hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalımla da yeni tanıştıysanız bana abone olmayı, zil butonunu açmayı ve aşağıya evet şu konuda haklısın ya da değilsin gibi yorumlar atmayı unutmayın ki videolarımızın, yani bu serimizin kadın erkek ilişkileriyle ilgili olan serilerimizin devamı gelsin ya da gelmesin, susayım oturayım çenemi kapatayım yani. Evet. Erkek milleti siz ne yapıyorsunuz da biz bu kadınlar soğuyoruz? Birinci madde. Tabii ki de olduğunuz gibi göstermiyorsunuz kendinizi ilk etapta. Bu çok yanlış bir şey. Biz sizi bütün doğallığınızla tanımak istiyoruz. Sonrasında dumur olmamak adına. Ama siz niyeyse böyle bir sahte gülüşlerde, cüzdanlarda, sahte modern davranışlarda oluyorsunuz. Sonrasında da bir 2 ay sonrası gerçekten aşık olduğunuzda, gerçek kimliğinizi ortaya çıkardığınızda bu iş olmuyor. Siz bizim vaktimizi almayın. Biz de sizin vaktinizi almayalım. Ne istediğimizi biliyoruz sonuçta. Ve kadın isterse olur, unutmayın. Siz isterseniz değil. Onun için ne yapıyorsunuz? Doğal oluyorsunuz. Doğal olmazsanız bize bay bay demek zorundasınız. Biraz önce saymış olduğum madde biraz açılmalı. Kendinde var olmayan özellikleri varmış gibi göstermek. Atıyorum zengin değilsindir ama kendini zengin gösterirsin. Bu çok yanlış bir şey. Değilseniz o. Lütfen. Hayal hesap ödeyeceğim. Kızın gözünü boyayacağım. İşte beni varlıklı sansın. Kadın milleti paraya bakar falan diye aldanmayın. Orta kararda Alman usulü bile yapabilirsiniz ama biz sizin bir bakışınızdan sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlarız. Tamam, bir hafta 2 hafta belki ne hoşumuza gider. Hayalde de hesabı ödüyor ya da bize pahalı hediyeler alıyor. Belli bir süre sonra size alışmaya başladığımız ve sizden hoşlanmaya başladığımız zaman bu aslında bize antipatik bile gelebilir. Her yerde eğer durumunuz iyi değilse ve gerçekten içinizden gelmiyorsa ama vazife gibi sırf göz boyamak için yapıyorsanız öyle elinizi her yerde cebinize atmayınız lütfen. Kendinizi zengin göstermeyiniz, tamam mı? Kısacası hava atma peşinde olmayın. Biz sevmiyoruz hava atan erkekleri. Biz doğal erkekleri seviyoruz. Ne kadar doğal o kadar iyidir. Çünkü ileride o belki bizim erkek arkadaşımız olmaktan çıkacak, işimiz olacak. Çoluğumuzun çocuğumuzun babası olacak. Biz her açıdan değerlendiririz. Evre evredir ilişkiler. İlk başta çok hoşlanmayız, sonra çok hoşlanırız. Sonra bir bakarız onu koca olarak, eş olarak nasıl olur acaba falan diye kondururuz. Sonra çocuklarım olsa, çocuklarımın babası olsa nasıl bir eşi olurdu, baba olurdu diye bakarız. Onun için ne kadar doğal o kadar iyi, birbirimizi yanıltmamamız adına. Şu maddeyi de çok severim. Amaçsız ve kendini geliştirmemiş erkek beni gerçekten direkt soğutur. 1-2 hafta tabii ki sohbetli, yemekli, sinemalı vesaireli buluşmalardan sonra o erkeğin bir amacı olmadığını anladığım an ve kendini geliştirmediğini, her sohbetin içinde olmaya çalıştığını ama her sohbetin içerisinde farklı fikirler beyan ettiğini, hatta ne beyan ettiğini bilmediğini anlamak
olmak o erkekten benim buz gibi soğumamı sağlar. Eminim hemcinslerim de bu konuda bana katılıyorlardır. Biz biraz daha kültürlü, kendini geliştirmiş, boş konuşmayan, her lafın arasında olmayan bir cümlesiyle dünyaları anlatan erkekleri severiz. Onun için lütfen bir amacınız olsun ve tabii ki kendinizi her zaman geliştirin, her konuda. Geliştirmediğiniz konularda da susmayı bilin. Öyle her lafın içinde olmayın. Rezil oluyorsunuz farkında değilsiniz. Ailesine çok düşkün olması gerçekten çok hoştur. Yani bir erkeğin, ama ailesine düşkün olup da kız arkadaşını yermesi ya da ne bileyim aşağılaması, ama benim annem şöyle güzel yemek yapar sen beceremiyorsun, ya da benim annem buna tuz koymaz, un koymaz, karabiber koymaz diyorsanız gidin annenizin evinde yiyin, anasını satayım ya. Yani sen eğer beni seviyorsan ve benden hoşlandıysan ileride benimle bir hayat kuracaksın ve benim yemeklerimi yemek zorundasın. Tabii ki senin için bazı şeyleri değiştirebilirim ama söyleme şeklin çok önemli. Çok fazla aileci olup da kıyaslama yaptığınız zaman bizim için direkt buzsunuz, söyleyeyim yani. Buzdan betersiniz, alır sizi göz altlarımız donsun diye böyle küp küp böyle buralarımıza koyar koyar kaldırırız böyle ki biliyorsunuz göz çevresi öyle aydınlanıyor. Ay neyse, videosu çekmiyordum, tamam neyse. Unuttum bir anda. Erkekleri yaptığı iğrenç, bizden soğutan hareketler. Tamam, konumuz buydu, hemen konuya geri dönüyorum. Sürekli kendini öven erkek de gerçekten buz gibi soğumamıza sebeptir. Yani bırakın biz övelim sizi. Biz fark edelim meziyetlerinizi, hayata duruşunuzdaki, hayata bakış açınızdaki güzellikleri biz fark ettikten sonra size güzel iltifatlar yapalım. Belki onların yarısı gerçek, belki sizden hoşlandığımız için sizi övmek amaçlı iltifat olacaktır ama bırakın biz yapalım yahu. Yani paranızla, işte kendinizi övmenizle, ya bunlarla olacak iş değil arkadaşlar. Unutun, böyle davranmayın her zaman için. Bakın 3-4 madde saydım sanırım şimdiye kadar. 5-6 tane de saymış olabilirim. Hatta sabaha kadar konuşurum bu konuyla ilgili. Doğal olmak en güzeli. Hep doğal olun, doğal olun, doğal olun, tamam mı? Doğallık çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Aşkı getirir, gerçek aşkı. Ve gerçek aşkı bulduğunuz zaman onu kaybetmek istemezsiniz. Siz bize aşık olduğunuzda biz sizden soğuyor olmayalım. Doğal olun ki yani sizi olduğunuz gibi kabul etmiş olalım ve devam etsin ilişki. Aşık oldunuz. Belli bir süre geçti. İlişkinizde bir takım tıkanıklıklar oldu. Hemen ihmalkarlık, hiç sevmeyiz. İlgilenmemek, efendime söyleyeyim kendini düşünmek, kendi isteklerini ön planda tutmak. Biz bunlardan da buz gibi soğuruz. Kusura bakmayın, biz bir çiçeğiz ve çiçekleri sulamadığınız zaman solar. Biz de solarız. Solduğumuz zaman ne olur? Kalp size atmaz. Size bay bay deriz. Üzülürsünüz. İhmal etmeyin. Bizi sevin, tamam mı? Bizimle ilgilenin. Ne demek istediğimizi iyi anlayın. Eğer bunları yapmazsanız, sırf kendinizi düşünürseniz, kendi istediğiniz yerlerde yemek programları vesaireler yaparsanız, ne oluyor ya deriz. Bu bizim fikirlerimizi önemsemiyor. Bizi ihmal ediyor. Kendi boş vakitlerinde bizi arıyor. Bizim boş vaktimizde onu aradığımızda bize geri dönmüyor. Ya da açmıyor telefonu. Bunlar hep madde ayrıyetten sayabileceğim şeyler. Bizi buz gibi soğutan şeylerdir ve ilişki yürümez, söyleyeyim başta. Hep haklı olmanız ve hiçbir şekilde gönül almamanız da bizi gerçekten sizden soğutan hareketlerden biri. Yani bir insan hep haklı olamaz arkadaşlar, ama herkes kendine göre haklıdır, evet. Sen bir şeyleri anlatırsın, ben bir şeyleri anlatırım. Orta noktada buluşmamız önemlidir. Yani bir de hata yaparsın, bunu da farkına varırsın ama gönül almaman gerçekten çok iğrenç bir şey. Yani direkt buz gibi soğumama sebebiyet veriyor. Artı zaten normalde de ilişkiler için konuşmayalım, arkadaşınız için de geçerli bu. Gönül almayı bilin eğer kırdıysanız o gönlü. Ve onun peşinden gidin gerçekten seviyorsanız. Seven insan her türlü gönül almayı, karşı tarafın yanında olmayı bir şekilde yolunu bulur ya. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları yapmadığınız zaman belki biraz apallarız, belki biraz üstünüze geliriz ama sonra sizden bir soğuruz ki bir soğuruz. Özgüveninin düşük olması, kendini tamamlayamamış olması, tamamlayamamış derken yani ne yapmak istediğini bilmemesi, bir oraya çekilmesi, bir buraya çekilmesi, hayatta ortada kalması.
Asla sevmediğimiz erkek türü. Yani bunu tabii sizinle ilk tanıştığımız zaman anlayamıyoruz ama sizinle birkaç yemek sonrası, birkaç sohbet sonrası özgüveninizin olmadığını, yaptığınız kıskançlıklardan, bir olaya karşı vermiş olduğunuz tepkilerden anlıyoruz. Kendini tamamlayamamış bir erkek tamamlayamadığı için benimle nasıl bir ilişki yürütebilir ki? Yani biz birlikte birbirimizi bir birey olarak önce tamamlamalıyız ki sonra kendimizi tamamlayabilelim. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bizim buz gibi soğumamızı sağlar. Lütfen eğer kendinizi geliştiremiyorsanız ve hayatta ne istediğinizi bilmiyorsanız ciddi bir ilişki için kendinize birini seçmeyin ve ona aşık olmaya kalkmayın. Onu da kendinize aşık etmeye kalkmayın lütfen. Sonra zaman gidiyor, vakit gidiyor. Senin için zaman saatler boyudur. Benim için saniyedir ve vakit nakittir. Her zaman için söylerim. İşte de, aşkta da, arkadaşlıkta da kimse kimsenin vaktini çalma lüksüne sahip değil arkadaşlar. Kısıtlayıcı ve baskılayıcı davranışlardan buz gibi soğuruz. Yahu sen benimle ilk tanıştığında benim bu sıfır kol bluzumle, bu dekoltemle, efendim bu altındaki etekle beni beğenmedin mi? Daha sonrasında neyini kısıtlıyorsun? Ya da arkadaş çevremi seninle tanıştırdığımda Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma diye. Daha sonrasında Ahmet de böyle, Ayşe de şöyle diye. Nasıl kısıtlarsın beni, onunla görüşmemi istemezsin? Buz gibi sor. Sakın böyle şeyler yapmayın. Dedim ya, kendinizi tamamlayın. Özgüveninizde. Ondan sonra zaten bu tarz şeyleri yapmayacaksınız. Doğal olun. Eğer doğalınız buysa bunu bize gösterin. Ama bilin, ondan bir cacık olmaz. Bu ilişki bir yere gitmez. Aşk yürümez. Evlilik hiç olmaz. Bir iki ay flört olur. Sonra herkes kendi yoluna, taksi sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Aşırı ataerkil düşünmesi. Aşırı ataerkil derken mesela anaerkil aileler vardır. Kadın ne derse, anne ne derse o olur. Bir de ataerkil aileler vardır. Bizim Türk aile yapısında biraz ataerkilizdir. Babamız evimizin direğidir. Babamız ne derse son laf onun dediğiyle olur. Ama biz artık günümüzün kadınları ekmeğimizi kendimiz taştan çıkardığımız için ve sizlere bağımlı olmadığımız için çok da ataerkil davranan erkeklerden buz gibi soğuruz. Hak anlamında, kadın erkek eşitliği anlamında eşit gören, olaylara eşit bakan ve orta yolu bulmaya çalışan, ben erkeğim benim dediğim olacak tarzı laflar söyleyen birisi bizi iter ama orta kararda buluşmaya çalışan birisi de bizi çeker. Bir kadınla konuşurken, ay ne çok saydım değil mi? Ama çok bazı yanlışlarınız var, bilin istiyorum. Hemcinslerim, eğer dinliyorsanız şu an beni ve videodan ayrılmadıysanız, sıkılmadıysanız aşağıya güzel yorumlar yapın lütfen. Yani olumsuz yorumlar da yapabilirsiniz. Bu konuda yanılıyorsun diye ben de fikir sahibi olmuş olurum. Bir konuda laubali konuşan erkekten hiç hoşlanmam. Ya da şöyle bir şey vardır. Kız arkadaşıyla konuşan bir erkek düşün ama aslında kız arkadaşıyla konuşmuyor. Erkek arkadaşıyla konuşuyormuş gibi laubali konuşuyor. Ya Allah aşkına, ben senin sevgilinim. İleride eşin olacağım. Biraz saygı, biraz edep. Yani aileden ne görürsen o derler. Onu bana gösterdiğin zaman bu şekilde ben senden buz gibi soğurum. Derim ki aile terbiyesi almamış. Bir bayanla nasıl konuşacağını bilmiyor. Karşımdaki insan ileride belki de seni hayatın boyunca temsil edecek insan olacak. Pasif, agresif, konuşmak yerine bağıran, çağıran, hareketleriyle agresyon sergileyen erkeklerden biz buz gibi soğuruz. Her şeyden önce modern bir şekilde karşılıklı bir şeye sıkılmış olsa bile bir duruma ya da ilişkimizle ilgili olabilir. Konuşmak. Bakın konuşuyoruz. Sen ne diyorsun ya? Böyle oldu bugün bana. Bilmem ne oldu. Oldu. Böyle bir üslup yok. Yani ya da telefonu alır fırlatır. Vücut dili ele verir kendini. Zaten agresif insanlardan biz zaten olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Hele de günümüzde Türkiye'de ciddi kadın cinayetleri, kadına şiddet uygulanırken bu tarz biri bizi buz gibi soğutur. Onunla bir gelecek düşünmeyiz, onunla yürümeyiz. Trip atan erkeği de sevmeyiz bu arada. Gerçekten trip atan erkek, ya kadın dediğin nazlı olur, erkek dediğin erkek olur. Daha yönetici olur. Kadının nazlı olduğunu bilir, onu yönlendirir. Ama üslubuyla, adabıyla. Trip atmak ne abi? Kaç yaşındasın? Ne yapıyorsun? Sen erkeksin ya, bir kere erkek gibi davran lütfen. Bunları yapmayın, boz gibi soğuruz.
Acaba biz daha ne saymadım ben de yaptığınızda buz gibi soğuyoruz. Böyle böyle bekar kaldık dermişim. Arkadaşlar şaka bir tarafa. Kendine olan değeri bilen, özgüveni olan, kendine o değeri vermiş, ayakları üzerinde duran bir kadın bu tarz hareketleri yapan bir erkekle asla ve asla yürümez. Ve eğer siz evlilik istiyorsanız, ciddi bir ilişki istiyorsanız ve aşıksanız, bu tarz bir kadından hoşlandığınızdan eminim. İşte bu tarz bir kadına hitap edebilmek için kendi değerini anlamış, özgüveni olan bir kadına ve ayakları sağlam yere basan bir kadına öncelikle kendi iç serüveninizdeki o yolculuğu tamamlayın. Tamamladıktan sonra da o insanın karşısına çıkın ve dediğim şeyleri sakın yapmayın, yoksa kaybedersiniz. Kendinize her zaman için şunu söyleyin: kendimi seviyorum. Önce kendimi seviyorum ki karşımdaki insanı sevebileyim. Her şeyi olumlu görüyorum. Olumsuz şeylerden uzak duruyorum. Hatta sabahları kalktığınızda olumlama bile yapabilirsiniz. Ne huyunuz varsa, atıyorum çok agresyonlu davranıyorsunuzdur. Agresyonlu davrandığınız için çok mutluyum, çok huzurluyum. Bugün sinirlenmeyeceğim. Ben aslında hiç sinirlenmeyeceğim deyip kendi kendinize olumlamalar yapabilirsiniz. 21 gün olumlama yaptıktan sonra 21 gün kavramını biliyorsunuz değil mi? Kişiliğinizin de bir şekilde 21 güne ihtiyacı oluyor. Beyninize söylediğiniz şeyi kişiliğiniz algılıyor, organlarınız algılıyor ve kendiniz düzeltmeye başlıyorsunuz. Bir tane video izlemiştim. Adam küfretmeyeceğim diyor. Kızına yemekte 30 ayrı küfür saydırıyor. Kız dayanamıyor, artık çekip gidiyor yani. O aklıma geldi bir anda. Neyse, her türlü 21 gün olmasa da siz 31 gün, 41 gün artık nasıl yapıyorsanız o olumlamanızı yapın. Kendinizi geliştirin, değiştirin. Eğer gerçekten aşıksanız ve karşınızdaki insana kendinizi sevdirmek ve buz gibi soğutmak istemiyorsanız, tamam mı? Bu videonun konusu da buydu. Ama erkekler merak etmeyin. Kadınların da yaptığı şeyler var ve o videoda gelecek. Tabii ki sırf bayanlara şey yapmayalım, torpil geçmeyelim. Bizim de yaptığımız hatalar var. Seri 2 diye hemen bağlanırız öbür haftaya. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Saymadığım birçok madde olabilir. Aşağıya belirtin. Ona göre de video çekerim ben. Ah erkekler, ah siz yok musunuz? Keşke hep doğal olsanız. Ve keşke ilk baştaki sevginizi hep ayakta tutabilseniz. Her şey çok güzel olur. Gerçekten çok güzel olur. Ama yapamıyorsunuz işte. Yapmak isteyenler içinse bu video inşallah yaramıştır. Sizi seviyorum. Görüşürüz bir başka videoda.